Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Jaboticaba ya da Latince adıyla Plinia cauliflora, Myrtaceae yani Mersingiller ailesinin bir üyesi olan Güney Amerika kökenli, meyvelerini gövdesinden çıkaran oldukça sıra dışı ve ilginç bir meyve ağacı. 60'ın üzerinde alt türü bulunan Plinia ailesinin en tanınmış üyesi olan bu ağacın ismi, Brezilya'nın yerli halkı olan Tupi-Guaranilerin dilinde kaplumbağa anlamına gelen jaboti ve tatlı meyve anlamındaki kaba sözcüklerinin bir birleşimidir. Bazı kaynaklarda kaplumbağaların bu ağacın meyvelerini yemeyi sevdikleri söylenir. Ona Brezilya üzüm ağacı da denmektedir. Jaboticaba kim tarafından keşfedildiği bilinmese de 19. yüzyılda Brezilya kökenli doğa bilimciler tarafından keşfedilerek botanik literatürüne girmiştir. Jaboticaba Brezilya'nın güneydoğusundaki tropikal ormanlarda doğal olarak yetişir. Ağaç nemli ve sıcak iklimleri, drenajı yüksek toprakları tercih eder ve donlara karşı son derece hassastır. 10 ile 15 metre boya ulaşabilen Jaboticaba sivri uçlu, küçük parlak yapraklara ve doğrudan gövde ve kalın dallarından çıkan beyaz renkli narin çiçeklere sahiptir. Ağaç çiçeklerini arılar sayesinde tozlaştırır ve 3 ile 4 santim çapında çekirdekli mor üzüm benzeri meyveler oluşturur. Bu meyveler doğal ortamında kuş, maymun ve yarasa gibi hayvanlar tarafından tüketilir. Bitkinin tohumları da meyvelerini tüketen bu hayvanlar tarafından doğaya yayılır. Bitkinin ekşimsi tatlı meyvelerinin sağlık açısından faydalı antioksidanlar içerdiği bilinmektedir. Üzüm ve liçi arasında bir tadı olduğu söylenen bu meyveler C vitamini, kalsiyum, demir ve fosfor açısından zengindir. Geleneksel tıpta astım, boğaz enfeksiyonları ve diyare gibi rahatsızlıklarda kullanılmıştır. Taze meyve olarak tüketilebileceği gibi Brezilya'da marmelat, reçel, meyve suyu ya da fermente edilerek şarap ve likör yapımında da kullanılır. Ağacın gövdesi üzerinde oluşan bu meyveler dekoratif ve egzotik bir görünüm oluşturduğu için Jaboticaba iç mekan bitkisi ve bonsai formunda süs bitkisi olarak da kullanılır. Jaboticaba meyvelerinden ve kabuğundan doğal bir mor boya da elde edilebilir. Jaboticaba tohumdan aşıyla veya çelikle çoğaltılabilir. Tohumdan yetiştirildiğinde meyve oluşturması 8-10 yılı bulabilir. Aşılı türlerde bu süre 3 ila 4 yıla iner. Asitli ve organik maddece zengin toprakları seven bitki düzenli nem ister ama saksısı içinde asla su içinde bırakılmamalıdır. Onu yarı gölge veya tam güneşli bir konumda yetiştirebilirsiniz. Budamaya elverişlidir ve düzenli budama bitkinin gelişimini de destekler. Sabara kültür çeşidi küçük ama daha yoğun lezzetli meyveler oluşturduğu için daha çok tercih edilir. Beyaz meyveler oluşturan Branca varyetesi dışında ağacın Paulista ve Açu varyeteleri de vardır. Brezilya halkı için Jaboticaba bereketin ve gizli güzelliğin sembolüdür. Gövdesinden çıkan meyveleri içten gelen mucizeleri temsil eder. Evlerin bahçesine dikildiğinde o eve huzur ve sağlık getireceğine inanılır. Jaboticaba ayrıca azim, sabır ve sade bir dış görünüme rağmen içsel zenginliği temsil eder. Rüyada Jaboticaba görmek, bastırılmış bir yeteneğin ya da unutulmuş bir değerin ortaya çıkacağını simgeler. Onu rüyasında gören kişinin hayatına tatlı bir sürprizle karşılaşacağının habercisidir. Ağaçla ilgili Brezilya kökenli bir masalı anlatmaya geldi sıra. Çok uzun zaman önce her türden hayvanın ve inanılmaz güzellikte bitkilerin yaşadığı olağanüstü bir bahçe vardı. Bahçenin ağaçları her renkte, tatta ve çeşitli meyveler vermekteydi. Bir ağaçta muhteşem görünen kırmızı mersin kirazları, hemen yanındaki ağaçta altın rengi çarkıfelek meyvelerine benzeyen granadillalar vardı ve onun yanındaki ağaçta ise sulu Jaboticaba meyveleri. Bu bahçede yaşayan tüm hayvanlar istedikleri meyveyi istedikleri zaman yemekte özgürdüler. Fakat uymaları gereken önemli 2 kural vardı. İlk kural, bir meyve ağacına yaklaştıklarında onu ismiyle çağırıp zarifçe selamlayarak ağaçtan meyvelerini yemek için izin istemekti. İkinci kural ise ağaçtaki meyvelerin tamamını tüketmeden diğer hayvanlara da kalacak şekilde ölçülü bir şekilde yemekti. Hayvanlar bu 2 kurala uydukları sürece istedikleri kadar meyve yiyebiliyorlardı. Fakat bu bahçenin ortasında güneş ışığında yaprakları gökkuşağı gibi parıldayan bir ağaç vardı ve tüm hayvanlar bu ağacın meyvelerini tüketmek isteseler de ağacın ismini hatırlayamadıkları için bunu yapamıyorlardı. Bu bahçenin bir köşesinde yaşlı ve bilge bir kadının yaşadığı küçük bir kulübe vardı. Bu kadın tüm ağaçların ve hayvanların adını bilen biriydi. O nedenle hayvanlar onu bu muhteşem ağacın adını sormak için sürekli ziyaret ederlerdi. Fakat ne zaman kulübeden ayrılıp da ağacın yanına gelseler, yaşlı kadından duydukları adı unutuyorlardı. Çünkü ağacın uzun ve hatırlanması zor bir adı vardı.
Bir gün maymun kurnaz bir plan yaptı. Maymun gitar ve ıslık çalabilen, üstüne üstlük şarkı da söyleyebilen tek hayvandı. Böylece maymun yaşlı kadından ağacın adını öğrenir öğrenmez hemen oturup içinde ağacın adının geçtiği bir şarkı besteledi. Bu şarkıyı diğer hayvanların duymayacağı şekilde sessizce mırıldanarak ağacı bulmaya gitti. Yoluna çıkan bir jabotikabu ağacına bakıp küçümseyerek onun yeterince güzel görünmediğini düşündü. Az sonra bahçenin en güzel ağacının meyvelerini tek başına yiyecekti ne de olsa. Ağacı bulduğunda onu zarifçe selamlayarak gizli adını söyledi ve ondan meyvelerini yemek için izin istedi. Ağaç meyve dolu dallarını eğerek maymunu buyur edince maymun da iştahla en güzel görünen ve en hoş kokan meyveyi koparıp ondan kocaman bir ısırık aldı. Fakat ısırdığı meyve öyle acı ve öyle kötü bir tada sahipti ki maymun bir daha o ağacın adını asla unutamadı. Derler ki o gün bugündür maymun diğer meraklı hayvanları da kandırıp ağacın meyvelerini onlara da tattırarak yüzlerini buruşturmalarını izlemekten keyif alırmış. Hatta maymun o günden sonra bugünkü gibi şakacı ve oyunbaz bir hayvan haline almış.